Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Anthony Joshua Daniel Dubois karşılaşması 21 Eylül'de artık resmi olarak ilan edildi. Wembley Stadyumunda yapılacak İngiltere'de ve bu karşılaşmada IBF Dünya Ağır Siklet kemeri de ortada olacak. Biliyorsunuz Alexander Usyk Instagram'dan yaptığı açıklamada kemerini çıkardığını ve bu 21 Eylül gecesine Joshua ve Dubois için koyduğunu bizlere söylemişti. Tabi bu maçla alakalı birazcık düşüncelerimi söyleyeceğim. Ama öncelikle basın toplantısında neler konuşuldu kısaca bunlardan bahsedeyim. Daniel Dubois'a son iki maçı soruldu. Yani yenilgisinden sonraki iki karşılaşma. Özellikle bu Jarrell Miller'la ve Filip Hrgovic'le yaptığı karşılaşmalar soruldu. Orada hani biraz iyi gözüktün, ne düşünüyorsun diye sormuşlardı ona. Ve ayrıca yine underdog olarak, yani kaybetmesi muhtemel rakip olarak oraya gelmiştin ama maçı kazandın demişlerdi. Bu karşılaşmada da yine underdogsun. Neler yapacaksın diye sordular Daniel Dubois'a. Daniel Dubois da ben dedi hazırım. Yani önceki karşılaşmalarımdan tabii ki bir şeyler öğreniyorum. Hayatta da çok şey öğreniyorsunuz diye söyledi. Antrenmanlarının gayet iyi gittiğinden bahsetti. Bu karşılaşmaya da hazır olduğunu söyledi Daniel Dubois. Biraz ben Daniel Dubois'ı gergin gördüm. Biraz bana öyle gelmiş de olabilir. Diğer taraftan Anthony Joshua'ya bu karşılaşmayı beklediği soruldu, yani bekliyor muydu diye soruldu. O da dedi ki Filip Hrgovic ile Daniel Dubois arasındaki karşılaşmayı ben Dubois'ın kazanacağını zaten düşünüyordum dedi. Ve Daniel Dubois kazandı. Ondan sonra da diyor ki here we are, buradayız dedi. Dubois ile alakalı gerçekten hani gayet sakin bir şekilde ne sorulduysa cevap verdi Anthony Joshua ve ona tamamen odaklandığını söyledi. Hani Deontay Wilder söylendi ona. Onun haricinde Wembley Stadyumundaki Klitschko ile yaptığı maçlar soruldu ve daha önceki şampiyonluk maçları soruldu. O da dedi ki o maçlar gayet güzeldi. Ama dedi ben şu anda burada yanımdaki adama odaklandım ve onunla karşılaşacağım dedi. Bu şekilde sakin bir şekilde açıklama yaptı. Daniel Dubois'ın daha genç olduğundan bahsetti oradaki sunucu ve Anthony Joshua da ben de dedi dikkat edeceğim ona gibisinden söyledi. Ve tabi aralarında belli bir yaş var. Bunu da tabii ki gülerek karşıladı ve dedi ki gayet ben de büyük bir adam gibi davranacağım maçta diye böyle bir açıklama yaptı. Anthony Joshua gayet sakindi. Ben hoşuma gitti Joshua'nın bu tutumu. Ardından da önce stadyumda zaten bu basın toplantısı olmadan bir face to face olmuştu. Bir yüzleşme olmuştu. Stadyumda da yine bu basın toplantısının sonunda bir yüzleşme yaptılar. Ve bu maç gerçekten aslında bana sürpriz olmadı. Zaten Joshua yeniden dünya şampiyonu olabilir mi diye video yapmıştım. Orada da söylemiştim ki 2-3 tane isimden bahsetmiştim. Bir tanesi de Daniel Dubois'ydı. Joseph Parker, Agit Kabayel ve Daniel Dubois'dan bahsetmiştim ve Daniel Dubois'ı Joshua'nın seçeceğinden bahsetmiştim. Zaten öyle de yaptı. Ve kendisi için en kolay rakip olan Daniel Dubois'ı seçti. Tabii gecede başka ağır siklet maç olmasını isterdim ama ne yazık ki sadece Daniel Dubois Joshua karşılaşması var. Ben isterdim ki Moses Itauma bu karşılaşma alt kartında olsun ama olmadı. Daniel Dubois dünya sıralamasında şu anda 5. sırada bulunuyor. 26 yaşında ve 1.96 boyunda. İngilizlerin en iyi 3. boksörü diye görünüyor ve IBF'in şu an geçici şampiyonu ve zaten IBF kemeri de
21 Eylül'deki bu karşılaşmada olacak. Anthony Joshua'ya baktığımız zaman da o da dünya sıralamasında şu an 2. sırada bulunuyor. Zaten o yüzden hani underdog demişlerdi Daniel Dubois'a. Ve Joshua da İngilizlerin 1 numaralı boksörü, 34 yaşında, yani aralarında böyle 8 yaş bir fark bulunuyor. 1.98 boyunda Joshua ve 2.08'de kanat açıklığı bulunuyor. Son karşılaşmasında Francis Ngannou'ya karşı yapmıştı ve knockout etti ama bunu saymıyoruz. Ngannou çünkü ağır siklet değildi. Otto Wallin, Robert Helenius ve Jermaine Franklin karşılaşmalarında biraz Joshua'nın geri döndüğünü düşündürdü bize. Özellikle hani Otto Wallin karşılaşması haricindekiler o kadar da büyük maç değildi. Ama Otto Wallin karşılaşmasında gayet iyi bir performans gösterdi Anthony Joshua. Ve bence böyle bir karşılaşmayı da yine Joshua kazanacaktır. Daniel Dubois'a karşı zaten hani şampiyon olabilir mi videosunda da bunu belirtmiştim. Karşılaşmanın ilerleyen roundlarına doğru knockout da edebilir Daniel Dubois'ı. Ama ben sayıyla kazanacak diye düşünüyorum. Anthony Joshua ve 3. defa dünya şampiyonu olacaktır diye düşünüyorum. Bu Anthony Joshua yeniden dünya şampiyonu olabilir mi videosunu da izlerseniz orada zaten bu detaylara değinmiştim. Topluluk sekmesinde de sizlere haberleri an be an aktarıyorum. Bu sabahki face-off görüntüsüydü ve Alexander Usyk'in de IBF kemerini çıkardığını bizlere söylediği haberini de yine sizlerle paylaşmıştım. Ağır sikletle alakalı haberleri ve gelişmeleri kanalımızdan takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın ki daha fazla büyük bir topluluğa ulaşabilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.